Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bazlama tarifi yapacağım. 2 su bardağı sütüm var. Bunu tencereme alıyorum. Sütümü önce ısıtıyorum. Çok değil, birazcık. Isınan sütümü 2 su bardağı suyumun içerisine ekliyorum. Bunun içerisine 2 tatlı kaşığı şeker ve 2 paket yani 20 gram maya ekliyorum. Hepsini güzelce karıştırıyorum. 2-3 dakika kadar bekledi mayalı karışımı. Unumun yarısını kabıma koyacağım. Burada 9 su bardağı yaklaşık 1 kiloya yakın un var. Yarısını, hatta yarısından biraz fazlasını ekliyorum önce. Şöyle unumun içerisine tuzumu ekleyeceğim ve güzel bir şekilde karıştıracağım. Mayalı karışımımı ekleyerek yumuşak bazlama hamuru kıvamına gelene kadar yoğuracağım. Biraz daha un takviyesi yapacağım. 1 su bardağı kadar daha unu ekleyeceğim. Çünkü bunu isteyecek. Hamurumu güzelce yoğurdum. Toplamda 10 su bardağı un ekledim. Üzerini kapatacağım ve 1 saat oda ısısında bekleteceğim. Hamurum güzelce mayalandı. Ben 40 dakika kadar mayalandırdım. Video çekiyorum diye. Siz tam 1 saat mayalandırabilirsiniz. ...10-12 adet bezeler yapabilirsiniz. Kurumasın diye hamur bezelerimin üzerine bir beze örttüm. Biraz mayalansınlar tabii. Bir 15 dakika. Ondan sonra şöyle alacağım ve şu şekilde hafif böyle bir tabak boyutuna gelene kadar açacağım. Hamurumu açıyorum ve kenara alıyorum. Bunların da üzerine beze örteceğim. Bezelerimin hepsini açtım ve altına yağlı kağıt serdim. Bu şekilde bir 15-20 dakika kadar mayalandıracağım. Daha kolay alabileyim diye, bana zorluk çıkarmasın diye yağlı kağıt serdim. 15-20 dakikadan sonra pişirmeye başlayacağım. İlk açtığım hamurlardan başlıyorum. Ocağım orta ateşte. Bunu çevire çevire güzelce pişireceğim. Ayrıca ayrı bir tavada da kızartmaya devam ediyorum. Diğerini kapakta pişiriyorum. Bu sayede bütün buharı içine hapsediyor ve daha güzel kabarıyor. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bazlamalarımın hepsini pişirdim. Çok güzel gözüküyorlar. Gerçekten harika oldular. Böyle eritilmiş tereyağı sürüyorum üzerine. Hem parlak gözüküyor ve lezzet katıyor. Size içini göstermem gerekirse bakar mısınız? Çok güzel ve yumuşacık. İçine de sürebiliriz veya istediğimiz şeylere koyabiliriz. Şöyle tadına bakacağım. Kıvamı, lezzeti gerçekten çok güzel olmuş. Bu tarifi mutlaka deneyin. Ben bir tarifin daha sonuna geldim. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.